Ekmek yerine ben ekmek dilim gibi bostan patlıcanı kullandım. Süper fresh, karbonhidratsız bir tarif hepinize öneriyorum. Patlıcanlı servisimiz hazır. Çok lezzetli oluyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bu tarif çok güzel ve muhteşem bir tarif. Patlıcanı da önceden pişirdiğimiz için yumuşacık. Bakın. Şöyle kesip arkadaşlar, kahvaltıda fresh, şu güzelliğe bir bakar mısınız? Böyle yaklaştır. Çok nefis. Hemen ağzıma atıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için zil tuşuna basınız. Yeni tariflerimle görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir tarifle geldim ki hem kahvaltılık hem de iş çayına pratik. Bir tane büyük böyle bostan patlıcanım var. Tabii bütün sebzelerimi işe başlamadan yıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi kahvaltılık hazırlayacağız. Şöyle kesiyorum. Patlıcanımı şöyle 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Bakın. İnce değil. Bu alt tabanı olacak. Şu şekilde. Bir patlıcandan, tabii kalın kestiğim için ben bunu 3 dilim çıkıyor. Toplamda 2 patlıcan kullanacağım ben. Şurada şöyle alacağım. İki adet bu şekilde bostan patlıcanım var. Bir tanesini kestim. Bir bostan patlıcanından 3 dilim çıkıyor. 2 adet yumurtam, kapya biberim, bir kuru soğanım, 4-5 yeşil biberim, bir 50 gram kadar kaşarım var. Onu da rendeleyeceğim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Şöyle dilimlemiş olduğumuz patlıcanları burada çift taraflı kızartıyoruz. Şöyle bakın, patlıcanı çift taraflı kızarttım. Bu şekilde alıyorum. İkinci tur şu şekilde kızaran patlıcanlarımızı alıyoruz. Şöyle çevirelim bakalım nasıl arkaları. Evet, çok güzel kızarmış bakın. Alıyoruz. Biraz daha kızarsın. Bu şekilde 6 porsiyonluk kahvaltılık 5 çayır, ama ben kahvaltıda bunu çok seviyorum. Daha sonra içerideki yağına şöyle 1 yemek kaşığı daha yağ ilave ettim. Şu olduğumuz bakın iri jülyen soğanlar. Şöyle 1-2 çay kaşığı tuz. Ama şöyle biraz daha yağ ilave edeyim. Toplamda soğanlarımızı 2 yemek kaşığı yağla kavuruyoruz. 3 yemek kaşığı da patlıcanlarıma gitti. Toplamda 5 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. 2 diş sarımsağım var. İnce doğradım. Soğanımız yumuşadı, biraz karamelize oldu. Bu aşamada kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. Hafif bir karıştırıyoruz, rengini versin soğanları, lezzeti artsın. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu şekilde. Mutlaka soğanla kırmızı pul biberimizi kavuralım. Arkasından kırmızı kapya biberlerimizi iri doğradım bakın. Hepsi böyle iri doğranacak. İçinde belli olsun. Yeşil biberimi de aynı şekilde iri doğradım. İncecik doğramadım. Hepsini birlikte bu jülyenleri biraz kavuracağız. 105 dakika. Bu şekilde hepsi jülyen karamelize oldular bakın. Çok güzel oldu.
kabuklarını soymuş olduğum bir adet domatesim var. Biraz domatesimin de erimesini bekleyeceğim. 2-3 dakika yeterli. Bu aşamada yarım çay kaşığı karabiberimi koyuyorum. Bakın artık sotem çok güzel oldu. Domatesim de biraz yumuşadı. Çok fazla kavurmayın çünkü içerisinde biberlerimiz, soğanlarımız bakın parça parça görünsün ve hiç ezik değil. Ezmedik. Şu anda ocağın altını kapatıyorum. Bir 5 dakika ılımasını bekliyorum. İçerisine yumurtalarını kıracağım. Şöyle yumurtalarımızı 2 tane kırıyoruz. 5 dakika ben ılıttım yalnız sebzelerimi. Şu şekilde bakın yumurtalarımı sebzelerimle birlikte karıştırıyorum. Kahvaltılık. İçinde 2 çeşit protein oluyor arkadaşlar. Şöyle üzerlerine bırakıyoruz. Altı eşit parçaya bölüyoruz. Kalan sosumuzu da, yumurtalı sosumuzu da şöyle döküyoruz. Şöyle de kaşarlarını ilave ediyoruz üzerine. Fırınım şu anda 10 dakikadır 200 derecede açık fanlı. Hemen sıcak fırına giriyor. Arkadaşlar bu tarifim yumurtalı ekmek tarifine benziyor. İçinde ekmek yerine ben ekmek dilim gibi bostan patlıcanı kullandım. Süper fresh, karbonhidratsız bir tarif. Hepinize öneriyorum. Kahvaltılık patlıcanlı, peynirli, sebzeli, kaşarlı kahvaltılığımız fırından çıktı. Şimdi ekmeği alıp şurasını bir bandırmasanız lezzet muhteşem oluyor. Bu tarifi hepinize öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için zil tuşuna basınız. Yeni tariflerimle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar, bu şekilde 6 kişilik kahvaltılık, peynirli, sebzeli, yumurtalı, patlıcanlı servisimiz hazır. Bu ekmek yerine ben patlıcan kullandım. Tercih sizin ama çok lezzetli oluyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Lokum, lokum, lokum. Bu tarif çok güzel ve muhteşem bir tarif. Patlıcanı da önceden pişirdiğimiz için yumuşacık. Bakın. Lokum, lokum. Şahane. Şöyle kesip kesip arkadaşlar kahvaltıda fresh. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Patlıcanı da o kadar güzel olmuş ki lokum gibi, et gibi içinde. Bakın patlıcanın dokusunu. Şöyle yaklaştır. Çok nefis. Hemen ağzıma atıyorum. Arkadaşlar artan sosu da bakın size göstereceğim. O kadar güzel oluyor ki. Bütün sebzenin suyu, soğanın karamelize oluşu. Şöyle ekmeğinize koyun. Bakın. Bu lezzeti mutlaka deneyin. Muhteşem.